Hepinize merhaba. Özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum aslında böyle bir sanırım 4 yıldan sonra ilk defa Boğaziçi ile ilgili bir etkinliğe katılıyorum ve benim için elbette çok anlamlı bir etkinlik. Zor bir dönem yani bundan da başlayayım yani mücadelelerinize yani bir kutluyorum, destek oluyorum ve yani takip ediyorum elbette yakından. Aynı zamanda da 4 yıl önce de çadır kurarak ve destek olan tüm öğrencilere de bir daha teşekkür ediyorum. Bazılarını da görüyorum bugün. Yani umarım sonuç alınabilecek ama dediğiniz gibi yani bu sadece Boğaziçi mücadelesi değil, daha geniş ve genişleyen bir mücadele ve yani dediğim gibi anlamlı bir mücadele, cesaretinizi ve kararlarınızı önemli buluyorum. Bugün hafıza konusunu seçtim. Elbette kişisel hafızamdan bahsetmeyeceğim. Aslında biraz konu seçerken düşündüm yani ilgili olabilir. Yani benim bu son yıllarda çok akademik faaliyetim olmadı. Başka alanlarla, başka şekillerde ilgilendim diyebiliyorum. Bu alanlardan biri akademik özgürlük ama zaten bu konularda çok eminim düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz ve çok konuşmak veya eklemek istediğim bir şey olmayacağını düşündüm. O yüzden daha böyle başka bir yerden yaklaşmaya tercih ettim ve bu konu hafıza, yani birkaç sebebi var aslında. Yani benim tarihçi geçirmişim elbette bunlardan biri. İkinci de sebebi şu anda hafıza merkezinde çalışmış olmam. Geçen yıldan beri ve özellikle hafıza barış çalışmaları ekibinin bir parçası olmam ve dolayısıyla bu konuya daha yakından ilgilenmem. Üçüncüsü bunu bir şekilde yani bugünkü gelişmelerle ve genel olarak yani toplumsal siyasal mücadelelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani anlamlı bir ve önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. O yüzden seçtim. Hafıza derken elbette yani birçok disiplin, birçok boyutları aklınıza geliyor. Bugün nörolojiden, psikolojiden vesaireden bahsetmeyeceğim ama başlamak için de bireysel toplumsal hafıza arasındaki ayrım yani gerçek bir ayrım olmadığını da biliyoruz. Yani birçok çalışmalarda onu birlikte düşünmek de önemli. Yani herhalde Alparslan beri çalışmalarından beri bu çok önemli bir alan yani sosyolojinin ve başka disiplinleri, sosyal bilimleri de odaklandığı bir alandır. Yani bizim bireysel hafızalarımız nasıl toplum tarafından ve çeşitli ait olduğumuz gruplar veya geçtiğimiz kurumlar tarafından şekillendiğini anlamak önemli bir boyut. Yani Türkiye'de başka yerlerde olduğu için. Bunun ötesinde de bugün için bu toplumsal bireysel hafızaları birlikte düşünmek aynı zamanda işte o yaşanan siyasal ve toplumsal bölünmeler, ayrıştırmaları da anlamak için de önemli ve eminim duyduğunuz yani biz Türkiye'de ama başka dünyada birçok yerde o hafıza politikaları, hafıza savaşları, hafıza üzerine yapılan yorumlar, araştırmalar gerek akademide gerek başka alanlarda gittikçe bir önem aldı bu son 10 yıllarda ya da daha fazla da bile. Neden? Çünkü bir şekilde hatırlama, unutma, unutturma biçimlerimizin bugün için bizi birleştiren veya bölüştüren bir unsur olduğunu düşünülüyor. Tek bir örnek vereceğim başlamak için ve bu örnek
Türkiye'den almayacağım, Fransa'dan alacağım veya Fransa ve Cezayir'den alacağım. O da aslında güzel bir örnek. Belki takip etmişsiniz, yani bu zaten uzun süreli bir tartışma, ama en son geçen ay bir rapor çıktı. Yani bir hükümetin aslında sipariş ettiği bir rapor. Benjamin Stora'dan önemli tarihçilerden biri ve bu raporun ortasında bu birbiriyle savaşan hafizaları nasıl bir araya getirebiliriz, ne yapabiliriz bu konuda. Bu devamlı konuşulan bir konu ve sadece şey için konuşulmuyor elbette. Yani bunu Cezayir Savaşı nasıl anlamalıyız ya da bu kolonyal geçmişi nasıl yorumlamalıyız. Daha çok bugüne yönelik konuşulan bir tartışma. Çünkü bir şekilde hem savaş öncesi sömürge deneyimi, hem Cezayir Savaşı kendisi, hem de savaş sonrası dönemlerde birçok ayrım, şiddet ve ayrıştırma süreçlerinin tanık ettiği dönemler ve dolayısıyla ve bu süreçler aslında bugüne kadar insan kime oy verdiğini veya komşusuna nasıl baktığına veya ne tür söyleme benimsediği için önemli bir rol oynadığını düşünebiliriz. Ve bu sadece bu arada yani bir Arap olmak, Fransız beyaz olmak değil. Yani bunun ötesinde birçok ayrımlara, işte Cezayir Savaşı'nda hangi kam tutulduysa, hangi tarafta hem Fransa içinde hem de Cezayir içinde ne yapıldıysa bir şekilde bugüne kadar böyle ayrıştırılmış ve bölünmüş hafızalardan söz edebiliyoruz ve bir şekilde bir çaba var. Bunları nasıl bir ya tek anlatı ya da bu çeşitli anlatılara bir yer vermek. Bunu devlet yapabilir mi, bu şekilde yapabilir tartışmasına girmeyeceğim. Çok da eleştiriliyor bence haklı şekilde. Ama sadece bir örnek, bu gerçekten toplumsal hafızaları da yani bir şekilde gündeme oturuyor. Yani şeyde de tabii konuşabiliriz ya da konuşabilirdik işte o Black Lives Matter hareketi, kolonyal eleştirisi daha genel olarak, ama birçok yerde böyle bir geçmişle ilgili algılarımızı bir şekilde bugünün ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızın birçok alanına ne kadar nüfuz ettiğini tartışmak önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi daha Türkiye'ye odaklanarak iki boyuttan bahsedeceğim sadece ve böyle sonra onu şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Birincisi daha böyle akademik ya da epistemolojik boyutu. Aslında bu konuyu seçmemin sebebi de yani bu konuda akademik üretim ya da bilgi üretimin gerçekten çok iç içe olduğunu toplumsal gelişmeleri ve siyasal gelişmelerle birlikte düşünüyor bir alan. Anlatmaya gerek yok herhalde. Yani tarih derken yani daha böyle o resmi tarih, resmi ideolojiyle ilkokuldan itibaren dayatılan bir tür anlatıdan bahsedebiliyoruz Türkiye'de. Böyle bir ulusal hafıza inşası da yani Cumhuriyet'in başından beri zaten çok önemli bir yer alan bir öncelik olarak belirtilen bir şey ve bugüne kadar aslında yani bakarsanız akademik alana bakarsanız Türkiye'de çok bir şey değişmedi. Yani istisnalar var elbette. Boğaziçi gibi daha açık üniversiteleri ve daha böyle farklı anlatılara, farklı yaklaşımlara ve yöntemlere ve daha eleştirel yöntemlere yer veren birkaç yer var ama genel manzaraya bakarsanız maalesef hala böyle birçok tek anlatı ve o anlatıda birçok inkar veya
unutturulan şeylerden, olaylardan, süreçlerden ibaret olduğunu diyebiliriz. Yani bu anlatı da çok şaşırtıcı olmayan biçimde çok içermiyor zaten. Yani bir çeşitli ya da farklı deneyimleri, farklı sesleri, farklı kategorileri daha çok böyle yöntem olarak da bakarsınız zaten kaynaklarda kullanılan kaynaklar ve bu kaynaklara getirilen yorumları tek böyle bir tür çok merkezi bir perspektiften, çok devlet perspektifinden yazılmış bir tarih genel olarak yani son daha yeni gelişmelerden bahsedersek bile aynı şekilde kendini tekrarlayan bir anlatı ve bir çerçeve. Bunu derken tabii elbette buna eleştiri getirmek önemli ve bunu yapanlar var. Türkiye'de de başka yerlerde olduğu gibi. Aynı şekilde bu anlatının bıraktığı izleri ne de düşünmek anlamlı ve sadece yani tarih kitapları ya da böyle ne bileyim iktidar ya da devletle özdeşleşen insanlarda değil, yani herkese muhalif kesimlerde de bazı şeyleri kabul etmek, bazı kategorileri, dil ya da yaklaşımları üzerine düşünmek. Hatırlıyorum, belki hatırlayanlar olacak, o modern Türkçe tarih ders verirken 60'ları ve 70'leri incelerken o 6. filoya karşı bir bildiri okumuştuk o zaman. O tabii solcu öğrencilerden çıkan bir bildiri, anti-emperyalist hareketinden çıkan bir bildiri ve o bildirinin dili ve içeriği aslında ilginçti. Çünkü çok gavurlardan bahsediliyordu, Kurtuluş Savaşı'na referans ediliyordu, bir cinsiyetçi bir dile de benimsiyordu vesaire vesaire ve aslında bunu okurken yani ne kadar bazı kalıplar veya bazı kavramlar yerleşmiş olduğunu ve bir muhalefet olarak kendisini sunan bunu yani kısmen farkında olarak, kısmen farkında olmayarak tekrarlandığını ve okumak için seçmiştim bu belge. Bu sadece bir örnek ama bunu çok başka örnekleri düşünebilirsiniz. Yani düşünülmeyen, kavranılmayan birçok şey var. Bunu da bazen olarak unutuluyor, yorumlanıyor. Yani Türkiye'de böyle bir amnezya sorunu var, hatırlamama sorunu var. Yani insan böyle bir sürü şeyler oluyor ve bir şekilde kayboluyor toplumsal hafızada, resmi anlatıda ve genelde anlatıda. Başka bu konuları çalışan başka insanları buna başka isim de veriyor ve buna itiraz ediyor bir başka kavramlarla. Özellikle kolonyal, postkolonyal studies'den gelen afazi kavramı kullanılıyor. Belki görmüşsünüz, Türkiye için kullanılıyor. Bunun farkı nedir? Yani Türkiye'nin sorunu ya da Türkiye'deki böyle devlet anlatıların sorunu unutmak değil. Herkes hatırlıyor aslında birçok şeye, yani bunu silinmiyor. Ama hatırlananları uygun adlandırma ya da kategorileri koyamamak veya bir şekilde bunu koymaya reddetmek, bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Mesela Fransa için yine çok konuşulan bir şey. Yani Fransa'nın kolonyal geçmişi, ırkçılık vesaire gibi olaylara bir şey yapamamak. Yani özellikle postkolonyal araştırmalarda çok vurgulanan bir şey. Biraz bu açıdan da bakılabilir meseleye. Yani kimse unutmadı aslında. Yani ya da biliniyor ama bir şekilde bazı şeyleri adlandırmaktan veya kavramaktan veya bir yere daha genel bir çerçeveye koymaktan çekiniliyor veya yapılamıyor.
Biraz da geçen yıl mı, iki yıl önce mi o Barış Ünlü'nün Türklük Sözleşmesi'nin bu kadar üzerine konuşulmasının sebeplerinden biri de bu. Yani buna bir şekilde bir artık yeni kavram veya yeni çerçeveler yaratma çabası var. Yani bir daha eleştirel perspektiflerinden ve bu çabayı önemsiyorum. Çünkü yani dediğim gibi yani bunun bir epistemolojik ya da kavramsal boyutu var ama diğer tarafta da bunun yani bugünkü yaşanan siyasal gelişmeleri ve bunları daha genel bir Türkiye tarihi içine veya bir siyasi sistem içine yerleştirmek için önemlidir. Yani adlandırma, kavramları bulma. Bunu yaparken de Hafıza'ya döneceğim. Yani bunu yapmanın şartlarından biri tabii gözleri ve kulakları açmak ve yani gerek kaynak açısından gerek yöntem açısından çeşitliliğe yer vermek. Bu da maalesef çok olmayan bir şey. Türkçe tarih yazımı ya da tarihle ilgili resmi söylem ve birçok söylemlerde. Ama bu nedenle de yani bu alternatif anlatılar ya da perspektiflerde hafıza bu kadar büyük bir önem taşıyor ya da taşıdı bu son 10-15 yıldaki Türkiye alternatif tarih yazma girişimi yani Ermeni soykırımı olsa, Kürt meselesi olsa, insanların kendi anıları, ailesinin yeniden keşfetme süreçleri, yerel tarih vesaire vesaire gibi bunun çok önemli çünkü bir şekilde daha önce dikkate alınmayan, görünmeyen birçok süreçler ve bakışları ve sesleri bir yer verme çabası aynı zamanda. Bu bir, ikincisi ve bu son şeyim olacak yani bunun sadece böyle bir tür epistemolojik ya da bir akademik önemi yok elbette bir toplumsal bir siyasal önemi var. Benim açımdan en güzel örneklerden biri, en acı örneklerden biri bunun adalet arayışıyla ilişkisi elbette. Yani ve burada belki ilk aklına gelen örnek cumartesi anneleri olacak. Aynı zamanda Hafıza Merkezi'nin yani kuruluşundan beri çok önem verdiği ve çaba verdiği bir alan. Tekrar elbette Türkiye'ye özgü bir örnek değil bu arada. Yani bu zorla kaybetmeler de hafıza ve hafıza mücadelesi ve hakikat mücadelesi Güney Amerika'da, Afrika'da, Asya'da çok önemli bir yer aldı. Neden? Çünkü bu belki zorla kaybetmelerin suç doğasından dolayı böyle bir şey. Çünkü zorla kaybettirmek şey demek yani bir bulunmayan bir yani suçun unsurları da kaybettirmek demek ve bunun ve bundan dolayı yani bu kaybettirilen insanları göstermek, hafızalarını, resimlerini göstermek ve bunu kamuda yapmak özel bir önemli var. Şeye bakarsan zaten bir 70'lerde 80'lerde o Güney Amerika'da o hareketi başladığı zaman çok adalet mücadelesinde de çok önemli bir etkisi oldu. Çünkü bu tür hareketler sayesinde aslında böyle Amerika'daki komisyon, İnsan Hakları Komisyonu, sonra da Avrupa'daki İnsan Hakları Mahkemesi bir sürü kategorileri esnetmek zorunda kaldı. Yani zaman aşımı olsun, yakınların da işkence mağdurları olarak algılamak. Çünkü bekleme, belirsizlikte olmak o kadar büyük bir acı yarattığını bir işkenceye olarak sayılabileceğine karar verildi. Delil olmaması da aslında delil devlet göstermesi gerektiğini
de karar verildi. Çünkü bu suç zaten delil yok etme üzere vesaire vesaire. Yani bunun o yüzden o mücadeleyle yani burada şey görüyoruz yani bir hafıza mücadelesi aynı zamanda bir adalet ve bir hakikat mücadelesi ve ne kadar cezasızlık veya bu adalet yerini bulmuyorsa bu kadar bu mücadele bir önem kazanıyor. Yani bunu adalet gelmeyinceye kadar bu hafızaları görünür hale kırmak ve bir şekilde bunun için mücadele etmeye devam etmek son derece önemli. Maalesef görüyoruz bugün. Zaten bu bile bir suç haline gelebiliyor. Bu yani belki zorla kaybetmelerin, yakınların mücadelesi en çarpıcı örnek ama aslında birçok örnek de düşünebilirsiniz. Yani işçi cinayetleri düşünün, toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddet karşı mücadeleleri düşünün. Yani unutulmama girişimleri, yani unutulmamak üzere yapılan mücadeleleri çok adalet arayışının bir parçası olarak haline geldi. Bu elbette adalet sisteminin yetersizliğini de eleştirmenin bir çabası. Yani bir maalesef mahkemede adalet bulamayınca insan daha fazla o toplumsal alanda bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor ama sanırım sadece bu değil. Yani bunun ötesinde bu süreçleri, bu suçları, bu gelişmeleri sadece mahkemeleri ilgilendiren süreçler değil veya suçlar değil. Ve bunun toplumsal, siyasal boyutları kamu alanda tartışılması, herkesin gözünün sermesinin bir çabası aynı zamanda. Yani bunun o yüzden yani bunlar yani adalet sistemi olsun da olmasın aslında gittikçe önemli bir hale getirilen ve önemli bir yere gelen hareketler. Bunun bir boyutu belki son bahsedeceğim boyutu mekansal boyutu ve sanırım bunu birçok yerde görüyoruz. O hafıza, toplumsal hafıza unutulanların hafızasını görünür hale kılma çabalarından biri tabii kamu alanda bunu görünür hale kılmak ve bunu çeşitli mekansal müdahalelerle bunu yapmak. Bunu sadece muhalefet yapmıyor, herkes yapıyor. Devletler de belki daha fazla araçlarla ve güçle yapıyorlar. O hafıza mekanları hakkında birçok çalışmalar var ve bunu Türkiye'de birçok örnek de görebiliyoruz. İşte sokak isimleri değiştirmek veya köprülerin isimleri değiştirmekten yerleri yıkmaktan yani sanırım bir şekilde de yani kentsel dönüşüm ya da son savaşta sur yıkımı yani çevreye de yapılan müdahaleler de bunun bir parçası ama gittikçe de karşı çabaları da var ve bunların da birçok örnek eminim aklınıza gelir. Yani 10 Ekim dayanışması belki en güncel veya devam eden bir çaba üzerine. Yani bu mekanlarda da unutulmamak ve bir şekilde karşı bir hafızaya yer vermek daha eski ve ama yine de maalesef güncel olan işte o Madımak Oteli, Diyarbakır Cezaevi vesaire vesaire. Yani devamlı bir çaba var çünkü bu meseleleri, bu süreçleri, bu suçların da böyle bir kalıcı bir şekilde hafızalaştırma çabası var. Ama nasıl sorusu ve bunu
bu kendisi aslında bir mücadele konusu haline geldi. Çünkü gittikçe daralan bir alandan bahsediyoruz ve mekansal olarak daralan bir alan. Daha önce yani cumartesi annelerinden bahsettik. Toplanamıyorlar. Bir şekilde de yani mekanda da bir araya gelmek ya da mekanda müdahale etmek veya bir şey hayal etmek, tasarlamak da gittikçe zor oluyor. Belki de tam bu yüzden aslında gittikçe de yani büyük bir önem kazanıyor ve sanırım sanal alanda yapılanlar da buna bir şekilde dahil edebiliriz. Yani insanlar bir araya gelip de yani heykelleri de yani ölülerini de anlamazsa da bir şekilde bunu sanal olarak yapmaya çalışıyor ve başarabiliyor. Belki sonuç olarak bunun mekanlardan biri, doğal mekanlardan biri üniversitedir elbette. Belki yani bugünkü mücadele bununla daha ilgili bir mücadele. Yani neden? Çünkü yani hem eleştirel bilgi üretimi ve bunu aktarımı için ilk aklına gelen alan veya gelmesi gereken alan Türkiye'de şu anda çok öyle değilse de ikincisi üniversite bir paylaşma, değişme ve farklı seslerle veya insanlarla tanışma yeri olarak da böyle bir özelliği taşıyor. Yani bunu öğrenci olarak çok deneyimlediğiniz eminim deneyimliyorsunuz. Öğretim üyesi olarak da aslında benzer deneyim yaşadığımız bir şey. Yani öğrencilerle etkileşmek, farklı her yerinden gelen farklı profiller bir araya gelmek yani hepimizi değiştiriyor. Bunun için de gerek derslerde, gerek kampüste, gerek sosyalleşme alanı için bu mekansal mücadeleden vazgeçmemek de önemli. Yani bunun içerik yani çok fazla içerikli olan sadece derslerden veya akademik boyutundan bahsetmiyorum elbette ve bunun için yaratıcılık ve cesaret lazım. Onu da sizlerde çok fazla görüyorum. Boğaziçi çok şanslı demek istiyorum. Boğaziçi değil sadece. Birçok üniversitede daha zor bazı koşullarda mücadele eden öğrenciler demokratik mücadele için çok önemli bir unsur Türkiye'de. Hep öyle oldu aslında ama öyle olmaya devam ediyor ve bilmiyorum şimdi değilse de eminim bir başarılı olacağı bir zaman göreceğiz hepimiz diye ümitli bir notla bitirmek istiyorum. Daha doğrusu sizlere söz vermek istiyorum. Yani soru veya herhangi tepkilerinizi bakamadım